Selamlar dostlar, ben karşınızda Nix, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Irelia ile ilgili taktikler, trikler, temel kombolardan bahsetmek istiyorum. E, Şimdi başlayalım. İlk öncelikle size Irelia'nın hemen hızlı bir şekilde sizi çok sıkmadan item dizilimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir kere Irelia'nın main item'ı olan Mahvolmuş Kralın Kılıcını almak zorundasınız arkadaşlar. Bunun sebebi hem şu an meta bu tarz şampiyonlara kesinlikle çıkılıyor hem de artık neredeyse hiç Mahvolmuş Kralın Kılıcı'yla alakası olmayan bütün şampiyonlarda bile neredeyse bu item'ı görmek mümkün. İkinci item olarak aklın sonu çıktım ben. Genelde aklın sonu alıyorum. Peki neden aklın sonu alıyorum? Bir mistik item yerine. Şimdi bu çok mantıklı bir seçenek değil aslında. Üçüncü item olarak tercih ediliyor. Ama ben yine de ikinci item olarak almamın sebebi yeteri kadar öndeysem ve cidden karşıda MR vuran AP vuran şampiyonlar yani MR almam gereken bir durum söz konusuysa o zaman bunu ikinci sıraya alıyorum. Çünkü ekstra Magic Damage yani hasarı uyguluyor. Bir de üstüne üstlük sizlere hareket hızı kazandırıyor ki bu da çok mobil bir şampiyon olması haline geliyor. Peki ikinci item olarak diyelim ki aklın sonunu tercih etmiyorsunuz çünkü karşıda yeteri kadar büyü hasarı vuran şampiyon yok. O zaman Immortal Shield Bolt'da devam edebilirsiniz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi size bir can simidi olarak güzel bir şekilde kalkan vermesi. Aynı zamanda sizlere güzel bir lifesteal ve kritik vuruş imkanı sağlıyor. Üçüncü item olarak ayakkabı seçi tercihi olarak iki durum söz konusu Irelia üzerinde. Ninja tabii ve bunlardan biri Merkür'ün adımları. Merkür'ün adımları hangi durumda alınır? Karşıda çok fazla stun atan, sizlere oyun oynatmayan Morgana gibi şampiyonlar buna örnek olarak verilebilir. Varsa Merkür'ün adımları çıkıyoruz. Neden? Çünkü bu item sizlere güzel bir şekilde sağlıyor, sıvışma sağlıyor. Peki sıvışma ne demek? Sıvışma yani bu tarz kitle kontrolü uygulayan şampiyonlara karşı kitle kontrollerinden daha hızlı bir şekilde çıkmanızı sağlıyor. Ardından koruyucu meleğin önemi nedir? Koruyucu melek late game item'ıdır arkadaşlar. Ne demek late game? Late game şu demek yani oyun sonu itemları. Bu ne demek? 30-35. dakika ve bundan sonrasını ifade eden terim olarak düşünebilirsiniz. Bu item'ı da o zaman alın mutlaka. Revenus Hydra yani Hydra'dan bahsediyoruz. Hydra item'ı. Bu item'ın güçlü olmasının sebebi size çok fazla Tiamat etkisi vermesi ve çok fazla can çalma etkisi vermesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı ben bu item'ı tercih ediyorum. Peki Wits End almıyorsak yani aklın sonu almıyorsak ne alabiliriz? Tabii ki de Death Dance alabilirsiniz. Frozen Heart alabilirsiniz. Karşıda çok fazla saldırı hızı varsa, karşıda çok fazla tanki bir varsa peki ne alabiliriz Mystic item yerine? Tabii ki de o zaman da sizlere önereceğim item şu. İlah sindiren. Neden? Çünkü parıltı sayesinde ve sizi biraz tanki yapıyor. Bir de parıltısı sayesinde ekstra burst bir damage çıkartabiliyorsunuz. Tankları eriten bir yapıya sahip. Şimdi Irelia ile minyon almayı sizlere öğretmek istemiyorum açıkçası. Çünkü Irelia ile minyon almak bu oyunda yapabileceğiniz en kolay şeylerden bir tanesi. Ben daha çok bilinmeyen ya da bilinse bile uygulanamayan tam olarak nasıl yapılması gerektiğini öğretmek amaçlı sizlere şey yapmak istiyorum. Targetlar oluşturup onlar neredeydi? Bir saniye. Targetlar oluşturup bunlar üzerinden örnekler vermek istiyorum. Şimdi Irelia'nın bir kere ulti menzilini uzatabildiği bilinen bir şey. Peki nasıl yapılıyor ulti menzilini uzatmak? Şimdi ultinin menzili şu kadar bir şey, tamam mı? Genelde Irelia'yı en azından böyle bir 20-25 maç oynadıktan sonra Irelia ile ultisinin hangi durumlarda tutup hangi durumlarda tutmayacağını hitbox'ına kadar öğrenebilirsiniz. Peki tutmama durumunda diyelim ki ben sadece bu ultiyi bu adama atabiliyorum ve buraya yetişmiyor maalesef. Peki ben bunu nasıl uzatacağım? Şimdi diyelim ki buradayız. Ultimiz değiyor fakat ikinci hedefe gördüğünüz gibi kaçıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar şimdi diyelim ki ultimin bir menzili var değil mi? Buradan attığımda tutmuyor. Çok fazla böyle bir fail oluşuyor. Bu faili önlemek ya da arkadaki daha fazla hedeflere aynı zamanda nişan alabilmek adına ne yapmamız gerekiyor? Ulti atıp sıçrayla tamamlamamız gerekiyor. Bu sayede hem arkadaki hedeflere ulti atabilmiş olacaksınız hem de bu anlamda ultinizin menzilini tamı tamına iki katına çıkartmış olacaksınız. Tam şöyle. Ultimi attım direkt sıçrama attım. Ultimi attım direkt sıçrama attım. Bu tabi olmadı pardon. Ulti ile sıçrayı direkt attım. Anlatabiliyor muyum? Direkt ultiye basıyorsunuz. Bastığınız anda sıçraya basıyorsunuz. Zaten klavyede gözüküyor şu an.
Bu sayede güzel bir şekilde uzatabilirsiniz menzili ve 2 kişiye ya da 3 kişiye artık ne kadar kişi için alırsınız bu alanda o kadar çok yüklerle beraber atış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki Irelium'un tam kombosu ne? Eğer TF Blade izleyen bir oyuncuysanız bunu kesinlikle biliyorsunuzdur bu taktiği. Şimdi bir şöyle kullanımı var. Şuradan atıyoruz. Daha sonra sıçra ulti Q Q E Q Q. Anlatabiliyor muyum? Bu tam olarak kombosu Irelia'nın. Ama TF Blade genelde şöyle yapıyor. Bir çalının içinde geride ya da önde olması hiç problem değil. Önde ise bu çalıda, geride ise bu çalıda. E'yi bırakıyor. Ulti ile sıçra. Q, Q, E. Tabii ben şu an tam bu çapraz olmadığı için birine tutturamadım. Ama siz anladınız. Tam şu hizasından yaparsak olacak. Q, Q, E. Q, Q. Bakın kaç tane Q stage çıkartabildim. Anlatabiliyor muyum? Irelia'nın zaten maksimum hasar vermesi demek, maksimum Q ile vurması demek. Ne kadar stack ya da yük alırsak o kadar fazla hasar çıkartırız arkadaşlar. Unutmayın. Neymiş? E'yi koyuyoruz. Daha sonrasında da ulti ile tamamladıktan sonra E ile tekrar kapatarak iki yükü de beraberinde getiriyoruz ve toplamda 4 kere Q atmış oluyoruz. Buradan çalışacağınız lifesteal sayesinde de hayatta kalma olasılığınız eğer canınız azsa daha da fazlalaştırmış oluyorsunuz. Şimdi ikinci aşama, peki diyelim ki ultiniz yok. Early oyundasınız ve fazladan ekstra damage vermek istiyorsunuz Q atmadan, çok fazla yaklaşmadan. O zaman şöyle bir combo kullanabilirsiniz. E'nizi attıktan sonra W ile stun süresi boyunca. Maalesef stun süresi tam tamına yetmiyor. Fakat neredeyse %85'ine kadar bir hasar sağlayabiliyorsunuz Q ile beraber. Ondan sonra da Q'yu atabilirsiniz ama atmasanız bile bu hasar bile çok fazla çıkartıyor sizlere diyebilirim. Irelia'mızın aynı zamanda kombolar arasında başka neler var? Kombolar arasında şöyle bir kombosu var. Diyelim ki rakibin canı az. Fakat kaçma hani çok ufak bir canla kaçıyor. O zaman buna basılı tutup daha sonra sıçrayla beraber hasar verebilirsiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela şu an tutacak mı? Aynen şu mesafede tutuyor. Şu mesafede tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şu mesafede tutmuyor. Bakın şimdi tutturamadım. Adam kaçacak bir canlı şu an. Bunu bir can olarak hayal edin. W'yu atıyorum. Sıçra ile beraber, tabii şu an yapamadım. Ulti atıyorum. Sıçra ile beraber hasarımı veriyorum. Anlatabiliyor muyum? W'nun menzilini aynı şekilde uzatabiliyorsunuz Irelia ile diyebiliriz. W'mu attım. Sıçra ile beraber hasarımı verdim. W'den sonra direkt sıçra. Ultiden sonra direkt sıçra. Anlatabiliyor muyum? Bu sayede menzili uzatma yeteneklerini W ve ulti üzerinde kullanabilirsiniz. Peki şimdi yeteneğimizin menzilini uzatamıyor muyuz? Tabii ki de uzatabiliyoruz. E'yi atıyoruz. Daha sonra sıçra E. İkisinde de tutturmuş olduk. İlla ki ultimize ihtiyacımız yok arkadaşlar. Aynı zamanda yeteneğimizle beraber de uzatma işlemini alabiliriz. Sıçrayı zaten bildiğiniz gibi sıçra Q yani. Bunu öğretmeye gerek bile yok. Minyonda, tamam mı? Minyonları alırken Q'nuzu attıktan sonra mesela diyelim ki eee, nasıl gösterelim onu sizlere? Diyelim ki Minyon Wave'i burada çok iyi bir örnek olmayacak çünkü bir maçta olması çok daha iyi olurdu. Zaten maçlarda gelecek yakında videosu. Şimdi diyelim ki ilk şeydesiniz, tamam mı? Oyunun ilk aşamasındasınız, ilk safhasındasınız. O zaman ilk iki wave'i elinizden geldiğince hızlı bir şekilde pushlamanız gerekiyor. Daha sonrasında ise lane'i yavaş yavaş, top lane'deyseniz bu geçerli, üzerinize almanız gerekiyor. Irelia'da unutmayın en basit şeylerden bir tanesi farm almak. Neden biliyor musunuz? Çünkü Q ile yani hani minyon kaçırmak hiç böyle şey değil. Zor bir şey değil yani kesinlikle. Ondan dolayı mutlaka Irelia ile oynarken hızlı bir şekilde ilk iki wave'i pushlayıp daha sonra üçüncü wave'i yani Cannon base'le Cannon dediğimiz şu minyondan bahsediyorum. Cannon minyonlu wave'i de yani biriken minyonlardan bahsediyoruz. Üzerinize alın. Peki Irelia'nın hızlı bir şekilde wave temizleme şeyi ne? İleriki oyunda ilk arkalardan başlayıp daha sonra öne doğru gelmeniz çok daha hızlı bir şekilde temizlemenize olanak sağlayacak. Onun dışında fightlarda savaşırken W'nuzu mutlaka tamamen pozisyonlar için saklayın. Farm almak için çok kullanılan oluyor ya da E skill'in aynı şekilde. Bu ikisi tamam, bu yine bir tık daha okey. Ama bu kesinlikle değil. Çünkü bu size inanılmaz bir koruma sağlıyor. Nedir peki arka minyonları hızlı bir şekilde temizlemek? Şundan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? İlk önce arkadakileri, daha sonra öndekilerine odaklanın. Eğer ileriki levellerde hızlı hızlı minyonu pushlamak istiyorsanız.
Onun dışında açıkçası daha fazla bahsedeceğim bir şey yok. Genel anlamda Irelia'nın birazcık temellerinde aslında daha çok bu video komboları için bir videoydu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Olabildiysem de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bundan sonra zaten maç videoları gelecek. Orada daha fazla detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Hoşça kalın.